Hakikat tek bir kişinin yahut tek bir neslin kendi başına ihata edemeyeceği kadar geniş, derin, büyük bir gerçekliktir. Dolayısıyla nesilden nesile aktarılarak farklı milletlerden, farklı toplumlardan, farklı coğrafyalardan, tarih dönemlerinden süzülerek bize gelir, bizden sonraki nesillere de bu şekilde bırakılır. Dolayısıyla hakikatin inşa serüvenine katkı yapmış herkese, dini, dili, milleti, tarihi ne olursa olsun şükran borcumuz vardır der. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Nasılsınız görüşmeyle? İyiyiz, hamdolsun, çok şükür. Her halimize şükür. Eyvallah. Böyle bir flanör olma haliyle hayatı idame ettirmeye devam diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İnsan bazen flanör olmalı. Flanör olmak ne demek? Bir şehirde, bir yerde, bir köyde, kasabada, ormanda, sahilde çok hesap, kitap, plan, program yapmadan yürüyüşe çıkmak. İnsanın bir anlamda kendini ait hissettiği yerde bir akışa bırakması ve yeni keşiflere kendini hazır kılması demek. Flanör bir şekilde dolanmak, şehrin bazen öyle yerlerini keşfetmenize vesile olur ki planlı, programlı, işte rehberli vesaireli gezilerden çok daha fazlasını öğrenirsiniz. Çünkü artık şehir sizi gezdirmeye başlar. Birisi elinizde bir kılavuz vesaire değil, şehrin kendisi sizi açmaya başlar. Kendini size açmaya, bu vesileyle de sizi açmaya başlar. Ben mesela bir şehre gittiğimde, kendi şehirlerimiz olsun ya da yurt dışında başka bir şehir olsun, genelde bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki imkanlar el verdiğinde, çünkü görevimiz gereği her şey planlı programlı olmak durumunda elbette. Bunu yadsımadan, göz ardı etmeden ama o plan programın içerisinde o esnekliği, bir gezinin, bir yere yarım saatliğine bile gitmenin keyfini, inceliğini, o letafetini de kaybetmeyecek şekilde bir plan programla yürümek daha keyifli geliyor bana. Mesela bir şehre gittiğimde hani fotoğraf da çekiyorum imkan ölçüsünde. Yani nereye giderim diye ben zihnimde bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Genelde o şehirle ilgili bir fikir varsa kafamda. Yoksa da soruyorum bilenlere tabii ki. Ama tabii benim kastettiğim hani turistlerin gidip selfie çektiği yerlerde fotoğraf çekmek değil. Yani bu benim ilgimi çekmiyor. Ben şehrin bir anlamda ruhunu, dokusunu, hafızasını yakalayabileceğim yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Oraya giderken de aslında şehir, eğer bir ünsiyet kurabildiyseniz kendisiyle ilgili size bir şey söylüyor. O ünsiyet nasıl kurulur? İşte yani biraz şehirle ünsiyet kurmak enteresan, çok önemli bunu açmak bir şey. lazım. Çok önemli bir şey çünkü insan kelimesinin iki anlamı var. Biliyorsunuz birisi unutmak, neseyeden geliyor. Diğeri de enese, ünsiyet kurmak, bağ kurabilmek. İnsan bağ kurabilen varlıktır. Bir ilişki, ünsiyet, irtibat kurabilen varlıktır. Bu tabii metafizik manada Rabbi ile ilişki kurmasıdır. O ünsiyetin en üst metafizik referansı yaratıcısıyla bağ kurabilmesidir. O bağ en güçlü bağdır aslında. O bağ hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Zaten ayet-i kerimede de söylendiği gibi bize şah damarımızdan daha yakın bir bağdır o. Ama insanın bunu fark etmesi, yaşaması, hissetmesi de son derece önemli. Rabbi ile, Yaradanıyla kurduğu bağ, ünsiyet insanı başka varlıklarla ünsiyet kurmaya sevk eder, yönlendirir. Ben Öteki Ötesi kitabında bu konuları biraz açarken hep o yönüne işaret etmiştim. Ben ile öteki arasındaki ilişki ancak ötesiyle irtibat kurulduğu zaman anlamlı bir zemine oturur. Çünkü ben ile ötekini yan yana koyduğunda, sadece aynı düzlemde bir araya getirdiğinde kavga etmeleri mukadderdir. Kavga kaçınılmaz hale gelir. İşte gözünün üstünde kaş var, senin şeyin böyle, saçın şöyle, yolun böyle, ayağın böyle, benim evim seninkinden iyi, benim bahçe daha... Bu kavga hiç bitmez. Ama ne zaman ki ben öteki dediğimiz, ben dediğimiz, ben sen dediğimiz, ben başkası dediğimiz varlıklar başlarını kaldırıp ikisi birden öteye, göğe baktıklarında hepimizin üstünde başka bir varlık mertebesi, hakikati var. Bu idrake kavuştuğunda birbirine dönüp kavga etmek yerine oraya odaklanmayı öğrenirler. Bu bir zaman içerisinde gelişen bir duygudur, tecrübedir ve işte çok kültürlülük, bir arada yaşama ahlakı dediğimiz şey böyle ortaya çıkmıştır ve aslında bizim geleneğimiz, özellikle İslam düşünce geleneği bir arada yaşama tecrübesinin en zirve örneklerini
ortaya koyan bir medeniyet tecrübesidir. Yani modern çok kültürlülük vesaire kavramlarından yüzlerce yıl önce biz bunu zaten vahyin ışığında bir defa Mekke'de, Medine'de, daha sonra İslam coğrafyasının çok farklı yerlerinde ortaya koymuşuz. Tarihe baktığınızda son 1000 yılın en çok kültürlü, en kozmopolit şehirler İslam coğrafyasında kurulmuştur. Semerkant'tan Buhara'ya, İskenderiye'den Basra'ya, Bağdat'tan İstanbul'a, Saraybosna'dan Kurtuba'ya kadar o geniş coğrafya içerisinde Afrika'da her yerde karşınıza çıkan o çok kültürlü hayat o kadar zengindir ki bu zenginlik şehirlere bir ruh vermiştir. Kurtuba'ya gittiğinizde başka bir ruh alırsınız. İstanbul'a geldiğinizde başka bir ruh size üflenir. Semerkant'a gittiğinizde başka bir ruh vardır orada. Bunlar hepsi birbirini bütünler. Mesela İstanbul'un ruhu mesela fetih ve fütüvvet gibi gelmiştir. Bitmeyen bir fetih, bitmeyen, yaşlanmayan, yıpranmayan, eskimeyen bir fütüvvet duygusu. Ne demek bu? Fetih yani açılma, yani keşif, yeni manaların ortaya çıkması, yeni dostlukların kurulması, yeni zenginliklerin ortaya çıkması, yeni ünsiyetlerin kurulması. Fütüvvet ne demek? Feta olmak, hep genç kalabilmek, hep İbnül Vakt olabilmek, hiç yaşlanmamak. İstanbul 1000 yıllık, 2000 yıllık bir şehirdir. Yerleşim olarak 8-10 bin yıl geriye tarihlenir biliyorsunuz. İlk yerleşimin 8 bin yıl kadar önceye gittiği söylenir. Kadimdir ama yaşlı değildir, hep gençtir. Ruhu gençtir çünkü. Kadim olan şeyler de öyledir zaten. Kadim olan eski, yaşlı, yaşlanmış, yıpranmış, köhne demek değildir. İlk demektir, ilk olan. İlkeyi ortaya koyan şey demektir. O manada da arketipsel bir özelliği vardır. Yani diğer bütün örneklerine misal teşkil eden, çerçeveyi ortaya koyan ilk örnek demektir. Ki zaten arketip kelimesi de biliyorsunuz oradan geliyor. Arke, ilk olan, en altta bulunup o süreci başlatan şey demektir. Arkeoloji ilmi dediğimiz şey de kazıyorsun. Neyi kazıyorsun? İlk kökenine gitmeye çalışıyorsun. Köküne gitmeye çalışıyorsun. Biliyorsunuz deyince bazı böyle kıymetli isimler sizin gibi sohbet ettiğimiz malumunuz, biliyorsunuz diyerek hiç bilmediğimiz şeyleri söylerler. Onlar nezaketen o şeyi herkesin bildiği düşüncesiyle ya da bildiğine çok kıymet vermediğini ortaya koymak mühim görmediği için söyler ama aslında bilmiyoruz. Mesela arketip, arkeoloji, hakikaten ben bilmiyorum bunların nereden geldiğini. Merhum Tuğrul Efendi de öyle yapardı. İşte malumunuz bu böyle derdi. Bir şey anlatırdı. İlk defa duymuşuz yani. Nereden malumunuz olacak? Bu vesileyle Tuğrul Efendi'yi tekrar rahmetle yad edelim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamını âli eylesin inşallah. Yakın bir zamanda kaybettik tabii. Hepimizin gönlüne bir hüzün düştü. Ama hamdolsun bu gök kubbede çok hoş bir sada bırakıp gitti. İnşallah Rabbim cennette kavuşmayı nasip eyler. Onun sohbetlerinden, eserlerinden müstefid olmayı da nasip eyler hepimize, bütün okuyucularına, dinleyicilerine. Ben bu vesileyle geçenlerde sana da telefonda söylemiştim onu. May Mecra'yı tekrar tebrik etmek istiyorum. Zira ahir ömründe Tuğrul Efendi'nin birikimini, muhabbetini, celalini ve cemalini birlikte yansıtabileceği, aktarabileceği bir mecra oldu. Bu da demek ki bu mukadderatın içinde var imiş. Bu planın, programın içerisinde var imiş. Belki siz böyle hesaplamadınız. Siz de belki bir flanör ruhuyla başladınız bu işe. Ama hepimizi bir araya getirdiniz. Bizi izleyicilerle, dinleyicilerle, okuyucularla bir araya getiriyorsunuz bu vesileyle. İşte Tuğrul Efendi'nin de o birikimini, sohbetini yansıtabileceği bir mecraya da dönüştü. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah sizlerden de razı olsun bu vesileyle. Bunlara vesile olduğunuz için. Sayelerinde böyle oldu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Saye de önemli biliyorsunuz yani. Eyvallah. Farsçada gölge demek, sayende demek, sayesinde demek. Yani o sıcaklığın, o yakıcı, kavurucu güneşin altında gölgesinde serinlik verdiği için bütün bunlar oldu diyen çok güzel bir takdir ifadesidir. Sayenizde, sayende ifadesi. Şimdi flanör olmak diyorduk ya. Flanör olmaya gibi bir şey söylüyorum. Sayede sohbet de flanör oldu bu arada. Gidiyoruz yani. Öyle olması Sohbetin lazım de flanör oldu. Mesela gölge konuşmaz hocam. Hani fotoğrafta ışık, gölge sizin için çok kıymetli. Gölge konuşmaz ama istifade edersiniz ondan. Hele ki fotoğraf sanatında diyeceğim ama şimdi Ara Güler Usta'yı hatırlayacağım. O sevmiyordu bu tabiri. Fotoğraf sanatçısı değilim ben. Ben muhabirim diyordu. Röportaj yapıyorum ben diyordu. Ben
Tabii büyük ustaydı, büyük fotoğraf sanatçısıydı. O tabir bence kullanmakta bir mahsur yok. Kendisine hürmetimiz sonsuz. Mesela fotoğraf sanatında da bu çok önemlidir. Fotografi kelimesi de ışıkla yazı yazmak demektir. Foto, foton, ışık demek. Grafi de grafi işte. Kaligrafi oradan geliyor malum. Kaligrafi de kalemle yazmak. Hiç de malum değildi az önceye kadar. Malum olsun bu vesileyle. Işıkla yazı yazmak demek. Aslında ışıkla, renkle, gölgeyle bir hikaye anlatmak demek. Tek başına ışık, pür ışık da yetmiyor. Bu alem kevn-ü fesat, yani oluş bozuluş alemi olduğu için burada gece de var, gündüz de var, sıcak da var, soğuk da var. Eşya zıddıyla kaim olduğu için ışığın yanında gölge de var. Ve o gölgeyle birlikte güzel hale geliyor. Bazen işte biz fotoğrafta mesela ters ışık kullanırız, silüet yaparız. Detayları görmezsiniz ama o figür bir şahıstır, insandır, yüzdür, ağaçtır, binadır, bir kedidir, köpektir, attır mesela. Onun silüeti sanatta sadeliğin zirvesini temsil eder. Öyle bir sadelik vardır ki sadece böyle bir ince eskizleri görürsünüz, çizgileri görürsünüz ve o sizin muhayyilenizi harekete geçirmek için yeterlidir. Detay vermeye gerek yok. Adeta o resim, o tablo ben senin aklına ve muhayyilene güveniyorum der. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatır, didaktik bir şekilde bunu da gör, bunu da öğren, buna da dikkat et demez. Tam tersine seni davet eder. Bak, acele etme, hazmet, bir gör, hisset. Bak burada bir şeyler ortaya çıkacak der. Ve siz sezgisel olarak, eski tabirle insiyaki olarak artık bunu keşfetmeye, hissetmeye başlarsınız. Ve bakın bu o kadar önemli bir şeydir ki Picasso sanat hayatının son döneminde sadece eskiz yapıyordu. Sadece böyle silüet halinde çizimler yapıyordu. Sanatında ulaştığı en yüksek soyutlama düzeyi olarak burayı gördüğü için. Picasso gibi bir adamdı. Yani kübizme öncülük etmiş, binlerce eser ortaya koymuş. Hayatı boyunca neredeyse 60 küsürlük, 70 yıllık sanat hayatı boyunca muazzam üretmiş bir sanatkarın, bir ressam, heykeltıraş, bir büyük sanatçı. Son tahlilde geldiği yer bir iki tane çizgiye geliyor ki bu o sanatında ulaştığı sadelik düzeyinin zirvesini ifade ediyor. Kulakları çınlasın. Niyazi Sayın Hoca ile bir gün sohbet ediyorduk. Üsküdar'daki evinde. Orası da bir müze gibidir biliyorsunuz. Neyler, kitaplar, fotoğraf makineleri, tesbihler, ebrular, onun kuşları, sakaları hepsi biliyorsunuz muazzamdır. Allah uzun ömür versin. Orada Halil Dikmen Efendi'nin, hocanın neyi de var. Hocası onun. Tabii ney herhalde bir 70-80 yıllık falan bir ney, böyle artık iyice rengi koyulaşmış falan böyle. Şöyle bir baktı ona. Dedi ki İbrahim'cim dedi, bazen dedi neyi elime alıyorum. Sadece bir şöyle segah sesi çıksın, düz. Böyle süslemesiz, sadece bir segah. Bir üfleyeyim. Hocamın bana ilk öğrettiği ses. Oraya döneyim, o bana yeter derdi. Yani öyle bir noktaya gelirsiniz ki bütün o kargaşa, detay, malumat hepsi destekleyici unsurlar olarak tabii ki orada durur ama siz öze odaklanırsınız. Şimdi fotoğraf sanatında da silüet, ışık, gölge, ters ışık insana bunu görme imkanı sağlar. Normalde aslında bu hep var. Bizim nereye baktığımıza bağlı. Ben mesela fotoğraf sanatıyla ilgilenirken, kendimce fotoğraf çekmeye çalışırken de bu flanör ruhu yaşatmaya çalışıyorum. Bazı fotoğrafçılar mesela proje çalışmaları yaparlar. Çok güzel şeyler de çıkar. Buna hiçbir itirazım yok. Yani bir konu çalışıyor mesela. Bir tema çalışıyor. Eyvallah. Bunda çok güzel işler çıkıyor. Çok da saygı duyuyorum. Türkiye'de, dünyada böyle çalışan çok iyi fotoğrafçılar var. Ama ben mesela sokak fotoğrafını biraz böyle o akışın içinde adeta bir caz müziği gibi. Böyle arada bir yolda gidiyorsun ama küçük sağa sola sokaklara sapıyorsun, bir dalıyorsun, çıkıyorsun. Biraz plan, program, hedef var ama rahat da bırakmışsın, akışına bırakmışsın. Bu duyguyu daha çok seviyorum. Böyle durumlarda o kadar iyi fotoğraflar çıkıyor ki karşınıza. Şu hisse kapılıyorum ben. Bu fotoğrafı ben çekmedim. Bu fotoğraf bana verildi. Eyvallah. Aslında iyi olan her şey gibi o iyi gelip sana verildi. Eğer sen hazırsan buna, o iyiyi almaya hazırsan, bu iyi nedir? İyi bir şiirdir.
iyi bir fotoğraftır, iyi bir kitaptır, iyi bir dosttur, iyi bir iştir, bir hayır ameldir, bir duadır, bir mekandır, bir camidir, bir tarihi eserdir, bir mezarlıktır, bir sahildir, bir hayvandır. Yani varlıktaşımız olan bir kedidir, köpektir, attır, kuştur. Eğer sen iyiysen o iyi gelir seni bulur, o sana ikram edilir. Fotoğrafta da ben mesela sanatta da bunu hissediyorum. Elbette sanatçı kendisinden çok şey katar ürettiği esere. Farkını da orada ortaya koyar. Ama son tahlilde gerçekten sanatın zirvesindeki eserlerin ben o sanatçının o çabası, gayreti, samimiyeti, niyeti neticesinde ona artık verilmeye başladığı duygusunu daha çok hissetmeye başlıyorum büyük eserlere baktığımda. Bunun tabii ki sanatta işçilik kısmı çok önemlidir. Yetenek kısmı önemlidir ama yani hiç kimse kalkıp benim yeteneğim var, çalışmama gerek yok, yaparım diyemez. Çünkü o yeteneği işçilikle desteklemesi lazım. İşçilik nedir? Çalışacak, üretecek, bakacak, yazacak, çizecek, işte toparlayacak vesaire. Ama bütün bunlardan daha fazla bir şey çıkar. İyi bir sanat eserinde, iyi bir bestede, iyi bir resimde, iyi bir hatta, iyi bir ebruda, iyi bir desende, tasarımda ne? Bunlardan daha fazla bir şey ortaya çıkar. Buralarda da mesela flanör olmak, aynı fiziki olarak bir şehirde biraz böyle plansız, programsız, keyfe keder ama şuuru açık, farkında bir şekilde gezmeye benzer bir biçimde insan zihin dünyasında da bazen flanör olmalı. Yani gezebilmeli. Kütüphaneye girdin, İmam Gazali'nin El-Munkuzu Minet Dalali çıktı karşına. Orada bir küçük davet var. İmam Gazali diyor ki bak ben burada kendi tarihçeyi, hayatımı anlattım. Kendi entelektüel serüvenimi anlattım. Bu küçük kitapta. Delaletten Kurtuluş. Merak ediyorsan gel beraber bu yolculuğa çıkalım. Bu da bir yolculuktur. Bir tür onu alırsın, okursun. O seni başka bir yere götürür. Gazali'nin yaşadığı dönem, yani 12. yüzyıl İslam dünyasında ne vardı, ne almışlardı, nelerle uğraşıyorlardı? İmam Gazali kendisi hangi sorunlarla uğraştı? Zihninde bu meseleleri nasıl çözdü? Bu aslında size bir kapı aralar. Belki o sizi alıp Eflatun'un Siraküs serüvenine kadar götürebilir. Yahut Kadim Mısır'da İmhotep'e geri götürür. Yahut ne bileyim Büyük İskender'e yahut Selahaddin Eyyubi'ye sizi getirir. Fatih'e getirir, İmam Rabbani'ye getirir, Molla Sadra'ya getirir, Nasreddin Hoca'ya getirir belki. Bazen diyorum ki zihin dünyasında da insan böyle flanör olmalı, gezebilmeli. Yani düşünce dünyasının, sanat dünyasının değişik dehlizlerine, dünyalarına, saraylarına, bahçelerine, vadilerine, ovalarına böyle serbest bir şekilde gidebilmeli ki insan bir işi disiplinli, planlı, programlı yapmak ile onu yaparken işin tadını, lezzetini, letafetini, halavetini, tatlılığını, güzelliğini aynı anda yaşayabilsin. Bunu birleştirdiğimiz oranda hangi işte olursa olsun hem keyif almak hem de mesafe kat etmek mümkün hale gelir. Burada kritik bir soru var galiba hocam. Hani fiziken, zihnen, ruhen, hatta kalben flanör olmak güzel ama kaybolmamak şartıyla. Tam da oraya işaret ediyorsunuz. Buradaki denge nasıl kurulur? Nasıl kaybolmadan flanör olur? Hazreti Mevlana bu dengeyi çok güzel kurmuş. Pergelin iğnesini doğru yere sabitle, ondan sonra 70.000 alemi seyru sefer eyle diyor. Şimdi o pergelin iğnesini bir yere sabitlemezsek dağılır gideriz. O yüzden tabii ki bir istikametimiz, bir çerçevemiz olacak zihnimizde. Zira her yere gidebilen bir insan aslında hiçbir yere gidemiyordur. İstikametini, menzilini bilecek insan. Nereye gitmek istiyorsun? Her yere gidiyorsan bir amacın, bir maksadın, bir maksudun, bir hedefin yok demektir. Bu yolculuk değildir. Bu biraz rüzgarın önündeki yaprak gibi dağılıp gitmektir. O yüzden pergelin iğnesini doğru yere sabitlemek son derece önemli. Bizim için bu bizim inancımızdır, inanç değerlerimizdir, inanç dünyamızdır. Özellikle de bizim için Anadolu topraklarında yaşayan insanlar için Anadolu irfan geleneğinin o bütün zengin derinliğidir. Pergelin iğnesini oraya sabitledikten sonra ben yeri gelir Nietzsche'nin kapısını çalarım. Yeri gelir Heidegger'e misafir olurum. Tottenham köyündeki kulübesine giderim. Onunla varlık meselesini konuşurum. Yeri gelir Wittgenstein'le oturur dil meselesini konuşurum. Yeri gelir Sartre'la egzistansiyalizmi konuşurum.
Ama bütün bunları yaparken benim pergelimin iğnesinin nerede sabit olduğu bellidir. Yani onun çerçevesinde de işte onun sayesinde de ben bilirim ki İbn Arabi de burada, İmam Rabbani de burada, İmam Gazali de burada. Buranın derinliği, buranın zenginliği öyle göz ardı edilecek. Öyle birkaç kitap okuyarak, birkaç başlık atılarak ortaya konacak bir zenginlik değil. Bir ömür belki çalışmayı, okumayı, derinleşmeyi gerektiren bir çabadır o, bir yolculuktur. Mesela bu zenginlik içerisinde zaten klasik İslam medeniyetine baktığınız zaman bizim filozoflar, sufiler, kelamcılar kendilerinden önceki düşünce geleneklerini okurken, incelerken, tercüme ederken, tahlil ederken, tartışırken hep bu perspektiften okudular. Bak Kindi'nin ilk filozof diye bilinir biliyorsunuz. Hakikatin evrenselliğiyle ilgili çok önemli bir paragrafı vardır. El Felsefetül Ula kitabında, birinci felsefe yahut metafizik adlı eserinin hemen girişinde. Der ki, hakikat tek bir kişinin yahut tek bir neslin kendi başına ihata edemeyeceği kadar geniş, derin, büyük bir gerçekliktir. Dolayısıyla nesilden nesile aktarılarak, farklı milletlerden, farklı toplumlardan, farklı coğrafyalardan, tarih dönemlerinden süzülerek bize gelir, bizden sonraki nesillere de bu şekilde bırakılır. Dolayısıyla hakikatin inşa serüvenine katkı yapmış herkese, dini, dili, milleti, tarihi ne olursa olsun şükran borcumuz vardır der. Yani hakikatin evrenselliğini o kadar güzel bir şekilde ortaya koyuyor ki buna kimin nerede katkı vereceğini biz bilemeyiz. Bunu Afrikalı bir kabile reisi de bir katkı verebilir buna. Bir Çinli bilge de katkı verebilir. Yunanlı bir filozof da katkı verebilir. Avrupalı bir sanatçı da katkı verebilir. Arap çölünden çıkan bir bedevi basit bir şiiriyle buna katkı verebilir. Kuzey Afrika'da bambaşka iklimleri bir araya getiren Afrika, Berber, Arap, İslam'ını bir araya getiren o halita, o karışım çok farklı bir şekilde katkı verebilir. Bütün bunlar gelir Anadolu coğrafyasında bambaşka bir sentez seviyesine ulaşır. O bize bambaşka bir katkı verir. Flanör olmak biraz da aslında bu bakış açısıyla adeta hakikatin avcısı bir arı gibi nereden ne alacağını bilerek dolaşmaya benzer. Bunu yaptığınız zaman insan olan hiçbir şey bana yabancı değildir sözü daha doğru bir zemine oturur. Aslında bunu biz şöyle revize ederiz. Hakikat olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Eyvallah. Aşinalık daim olsun. Şimdi bu bölümden biriktirdiğim çok soru var. İnsicam bozulmasın diye sormadım. Önümüzdeki program onları biraz konuşalım hocam. Konuşalım. Ya biraz daha flanör olmaya devam edelim sanki. Olur efendim. Teşekkür ederiz. Eyvallah.